Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. ...30 Haziran 1999'da bir kadın polislere ihbarda bulundu. "Hemen buraya gelin. Missouri'deki bir mısır tarlasındayım." Bu çağrı 21 yıldır çözülemeyen bir olayın ilk tohumlarını attı. Ricky McCormick'in çözülemeyen gidişinin. Ricky McCormick 14 Haziran 1958'de dünyaya geldi. Yaşlı annesiyle birlikte St. Louis'de oturuyordu. Ricky'nin kalp ve akciğerinde problemler vardı. Sağlıklı birisi değildi. Günün çoğunu dışarıda geçiren, anormal davranışları olan, çok konuşmayan, kendi halinde bir isimdi. Ricky'nin bilinen 4 çocuğu vardı. Ancak evli değildi. Ricky okumamıştı. Lise terkti. Olayın gerçekleştiği tarihlerde ise 41 yaşındaydı. Yıllar evvel 11 ay 3 ay hapis cezası almıştı. Onu hapise gönderen neden bir kadına saldırmasıydı. Gizemli gidişinden sonra bu sabıka kaydı akıllara birçok soruyu getirecekti. 27 Haziran 1999'da Ricky 41 yaşındayken hayata veda etti. Ölmüş olduğu 3 gün sonra 30 Haziran 1999'da anlaşıldı. Ricky öldüğü tarihte işsizdi, sağlığı yerinde değildi ve de engelliydi. Polisler onu Missouri yakınlarındaki bir mısır tarlasında bulmuşlardı. Tarla 367. otoyolun karşısındaydı. Ricky'yi ilk gören insansa tesadüfen o bölgede yürüyüşe çıkan bir kadındı. Burası Ricky'nin yaşadığı yere 38 kilometre uzaklıktaydı. Ricky'nin böylesi uzak mesafelere gittiği daha önce hiç görülmemişti. Annesi oğlunun son 10 yıldır evden 10 kilometre uzağa bile gitmediğini söylüyordu. Daha da tuhafı, Ricky'nin ne ehliyeti ne de arabası vardı. Ayrıca bu bölgeye herhangi bir toplu taşıma aracı da girmiyordu. Toplu taşıma araçlarının bu noktaya olan en yakın durakları bile kilometrelerce uzaklıktaydı. Burası kırsal bir bölgeydi. Son derece ıssız, vahşi hayvanların kol gezdiği, kolay kolay kimsenin girmediği bir yerdi. Bu yüzden bulunması bile 3 gün sürmüştü. Ricky bu tarlaya birileri tarafından getirilmiş olmalıydı. Aksi bir senaryonun yaşanmış olması hiç akla yatkın değildi. Ancak Ricky'yi sevmeyen, onu buraya getirebilecek olan bilinen hiçbir düşmanı yoktu. Bir ilginç detay da Ricky bulunana kadar hiç kimsenin Ricky için kayıp ilanı vermemiş olmasıydı. Annesine göre Ricky her zaman onunla kalmıyordu. Eve gelmediği günler oldukça fazlaydı. O yüzden annesi Ricky'nin kayıp olduğundan, başına bir şey gelmiş olabileceğinden hiç şüphelenmemişti. Ricky en son 25 Haziran 1999'da St. Louis'deki Forest Park Hastanesi'nde kontrol yaptırırken görülmüştü. Hastalığı sebebiyle düzenli olarak hastaneye gidiyordu. Doktorlar Ricky'de anormal bir davranış sezmediklerini söylediler. Rutin bir kontrol olduğunu, Ricky'de göze çarpan tuhaf bir şey görmediklerini anlattılar. O konuşmayı sevmezdi. İnsanlarla iletişim kurmazdı. Bu yapıdaki bir adamın hayatının bu şekilde sona ermesi herkesi hayrete düşürmüştü. Ricky'nin sevgilisi onun en son 26 Haziran 1999'da saat 11.30'da telefonla görüştüğünü söyledi. Bu andan sonra Ricky'yi gören ya da konuşan kimse olmadı. Sesini duyan son kişi sevgilisi olmuştu. Ancak olayın asıl büyük gizemi Ricky'nin cebinde yatmaktaydı. Ricky'nin cebine bakan polisler 2 tane not buldular. Her iki notta karmaşık, anlaşılması zor şifreler içeriyordu. Şifreler zaman zaman parantez içine alınmıştı. Harf ve rakamlardan oluşan karışık bir dizilimi vardı. Bu notları Ricky mi yazmıştı? Yoksa onu buraya getirenlerin işi miydi? Daha da önemlisi, bu notların anlamı neydi? Kime ya da kimlere hangi mesajı veriyordu? Onu bulduklarında en az 3 gün önce hayatını kaybettiği düşünülmüştü. FBI şifreleri çözmek için epey bir mesai harcadı. Ancak daha Ricky'nin durumunu bile çözememişlerdi. Bu ölüm bir intihar mıydı? Yoksa ikinci bir isim daha var mıydı? Ricky'nin herhangi bir düşmanının olmaması ve ailesinin bir şeyler saklarcısına takındığı garip tavırlar polislerin elini kolunu bağlıyordu. Ricky'nin canına kıyması için bilinen herhangi bir sebebi yoktu. Bu herkesce biliniyordu.
Polis annesi, kız arkadaşı ve sevgilileri başta olmak üzere onu tanıyan herkesle görüştü. Bu belirsizliği çözüme kavuşturacak bir bilgi arıyorlardı. Ufacık bir detay bile büyük bir yol kat etmelerine yardımcı olabilirdi. Ama olmadı. Sabahlara kadar süren sorgular, araştırmalar, incelemeler sonuç vermedi. Tam 12 yıl süren bu zorlu süreç yetkililer pes edince sona erdi. 29 Mart 2011'de FBI resmi sitelerinde bu gizemli notları paylaştı ve açıkça insanlardan yardım istedi. Şifrelerin içerisinde gizlenmiş mesajları çözebilecek insanların olduğuna inanıyorlardı. Bu notlar çözüldüğünde Ricky McCormick olayında parmağı olan kişi ya da kişiler ortaya çıkabilirdi. Bu bildiri resmi sitenin ana sayfasında yayınlandıktan sonra FBI yüzlerce telefon almaya başladı. Herkesin bu şifreler hakkında bir düşüncesi vardı. Bu yoğun ilgi bile kayda değer bir ilerleme sağlayamadı. FBI en sonunda insanlara telefonla aramamalarını, sadece e-posta göndermelerini söyledi. Hatta bu kodun nasıl kırılacağı hakkında teorisi olanlar için resmi sitelerinde özel bir sayfa bile yaptılar. FBI'ın olayı halka açıklamasından sonra milyonlarca insan Ricky'nin hikayesini öğrendi. Annesine göre Ricky böyle bir kodu yazamazdı. Bu gerçek suçluların polisleri oyalama taktiğiydi. Kuzeni Ricky'nin şizofreni ya da bipolar bozukluğa muzdarip olabileceğini söylemişti. Ayrıca onun tehlikeli isimlerle takıldığını da sözlerine eklemişti. İlginçtir, bu gizemli notlar 1999'da Ricky'nin ailesine açıklanmamıştı. Ailesi bu notları çok daha sonra FBI resmi siteden açıkladıktan sonra halk da aynı anda öğrenmişti. Yani annesi bile kendi evladının cebinden çıkan notlardan haberdar değildi. Polisler bunu neden söylememişlerdi? Annesi Frankie bu durumu Riverfront Times'la 2012'de yaptığı bir röportajda ilk kez açıklamıştı. Ona göre oğlu sadece adını yazabilecek zekaya sahipti. Babası Charles, Ricky heceleyemez bile, sadece kağıdı karalayabilir diyordu. Aile üyeleri Ricky'nin kod yazmayı bilmediği konusunda hemfikirdi. Kuzeni Ricky'nin sürekli başka bir dünyadaymış gibi konuştuğunu söyledi. Fakat onu tanıyan birkaç dostu aksini söylüyorlardı. Ricky'nin çocukluğundan beri şifreli notlar yazdığını söylediler. Bir teoriye göre bu notlar Ricky'ye bunları yapan insanları ifşa eden, zekice yazılmış, aslında çok şey anlatan mesajlardı. Ricky ölmeden önce bu notları yazıp cebine koymuştu. Yakın çevrede oturanlar da ailesinin görüşlerine katılmıyorlardı. Onlara göre Ricky son derece zekiydi ve şifreli notlar yazması gayet normaldi. Ancak bu şifreler nasıl çözülecekti? FBI'ın kriptanaliz birimi bu şifreli mesajı çözmek için ekibe yeni isimler aldı. Vatandaştan da aldığı desteklerle bu olayı çözüme kavuşturmak için uğraştılar. Ricky uzun yıllar teyzesiyle birlikte yaşamıştı. Davada onun da görüşü alındı. Teyzesi bunun bir kod olmadığını düşünüyordu. Ricky'de disleksi vardı. Benim düşüncem bunların bir kod olmadığı yönünde. Çoğu harfin çıkardığı sesi bilen ama sıfır imla yeteneğine sahip bir adam tarafından yazılmış gibi. Notlardan biri sanki doktorların Ricky'ye söyledikleri sözler gibi duruyor. Bence Ricky'yi benzin istasyonu sahibinin kardeşi öldürdü. O zaten daha önce 2 insanı vurmuştu. Polisler Ricky'nin yasaklı madde satan çetelerle yakın ilişkiler içerisinde olduğunu öğrenmişlerdi. Onlara göre Ricky çetenin bazı sırlarını öğrenmişti ve bu da onun sonunu hazırlamıştı. Bazıları notların Ricky'nin yazma tekniği olduğunu düşünüyorlardı. Bu karmaşık yazılar Ricky için mantıklı gözükse de diğer insanlara tuhaf geliyordu. O bölgede yaşayanlardan bir tanesi, "Büyükannem savaş bölgesinde büyümüş. Bu yüzden de okuma yazmayı öğrenememiş. Ama zamanla herkese mantıksız gelen ancak kendisinin bildiği bir yazı stili geliştirmiş. Hatta bu şekilde birçok not yazmış. Belki Ricky'ninki de böyle bir durumdur," demişti. Başka bir isim de her iki notu da Ricky'nin yazdığını düşünüyordu. Ona göre ilk not bir yol tarif ediyor, ikincisi ise bir takım talimatları içeriyordu. Notlar yazım bilgisine sahip olmayan, sadece fonetik bilgiye sahip olan birisine ait gibiydi. Ricky geride garip bir hikaye bırakarak gitti. Notlarında ne anlatmak istediği hiçbir zaman anlaşılamadı. Onun öyküsü ve gizemi yavaş yavaş siliniyor. Videoyu beğendiyseniz
Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.